Herkese merhaba. Yıllarca izlediğiniz o masum uzaylı hikayesinin aslında bambaşka, gizli bir alt metin taşıdığını söylesem ne derdiniz? Bugün bu detaylı incelemede ET'nin ardındaki sır perdesini aralıyoruz. Hazırsanız, bildiğinizi sandığınız her şeyi sarsacak, yapısal bir analize dalış yapıp hikayenin görünmeyen o karanlık kısmına iniyoruz. Peki, E.T.'deki uzaylı gerçekte kim? Sadece yolunu kaybetmiş sıradan bir dünya dışı varlık mı? Kesinlikle hayır. E.T. aslında tesadüfi bir karakter değil. Tam aksine anlatı içinde adım adım inşa edilmiş bir Mesih figürü. Yani o masum kabuğun altında çok daha derin bir sembolizm yatıyor. Bölüm 1. Masum bir uzaylı hikayesini. Şimdi yüzeydeki hikayeyi şöyle hızlıca bir hatırlayalım. Bir grup uzaylı dünyaya gelir, insanlar tarafından fark edilince panikle kaçarlar ve E.T.'yi geride bırakırlar. Sonra E.T., 10 yaşındaki Elliot ve kardeşleriyle tanışıp arkadaş olur, kendi evine ulaşmak için derme çatma bir iletişim cihazı yapar ama gece ormanda kalıp ölümcül şekilde hastalanır. E.T. ve Elliot arasında telepatik bir bağ vardır ve işin kötüsü bu bağ yüzünden Elliot da yatağa düşer. Anne durumu fark edince tabii devlet yetkilileri devreye girer. Uzmanlar her yeri sararken E.T. sadece Elliot'ı kurtarmak için aralarındaki bu bağı bilerek koparır. Sonuç mu? Elliot iyileşir ama E.T. ölür. Sonrasında Elliot tabuta sarılıp ağlarken E.T. birden dirilir. Çocukların yardımıyla kaçırılır ve uzay gemisine binip dünyadan ayrılır. Yüzeyde gördüğümüz hikaye tam olarak bu. Peki Mesih figürü derken tam olarak neyi kastediyoruz? Kısaca, ilahi, mucizevi veya peygamberlere özgü dini figürlerle belirgin anlatı paralellikleri taşıyan kurtarıcı bir karakter yapısı demek bu. Buradaki uzaylı karakteri doğrudan bir peygamber olmasa da yapısal olarak Hz. İsa'nın hikayesiyle şaşırtıcı derecede benzer motifler taşıyor. Peki bu paralellikler tam olarak nerede başlıyor derseniz, inanın bana karakterin dünyaya adım attığı ilk anlarda başlıyor. Hristiyan inancında Hz. İsa bu dünyaya gelmiştir ama bu dünyadan değildir ve bildiğiniz gibi bir yemlikte doğmuştur. Peki hikayemizde E.T. dünyaya ilk geldiğinde nerede bulunuyor? Ahşap bir barakada. Yani görsel ve durumsal paralellikler hikayenin daha en başından karşımıza çıkmaya başlıyor. Köken hikayelerine baktığımızda işler daha da ilginçleşiyor. Hz. İsa'nın asıl yurdu cennettir ve doğumu mucizevidir. ET'nin ev olarak tanımladığı yerde tahmin edeceğiniz üzere dünyanın dışında bir yer. Asıl çarpıcı detay ise hikayedeki NASA uzmanlarının birinin ET'nin dünyaya gelişini anlatırken kullandığı kelime. Buna tam olarak bir mucize diyor. Bakın özellikle bu kelimenin seçilmiş olması anlatının yönünü çok net bir şekilde belirliyor. Bölüm 2. Dünyaya iniş ve üç kahin. İncil'deki anlatıya göre Hz. İsa doğduğunda üç kahin Kral Herod'un kötü niyetini sezer ve anneyi bulup bebeği Mısır'a kaçırmasını söylerler. Yani Mesih kötü niyetli otoriteden bu şekilde korunur. Şimdi incelediğimiz hikayeye geri dönelim. E.T. dünyaya indiğinde onu devlete teslim etmeyip saklayan ve koruyan kim? Üç çocuk. Elliot, abisi ve kız kardeşi. Anlatısal olarak baktığınızda bu üç çocuk hikayede birebir o üç kahinin işlevini yerine getiriyor. Hiç eksiksiz. Bölüm 3. İyileştirme gücü ve mucizeler. Olayları şöyle alt alta koyup incelediğimizde çok net bir tablo çıkıyor ortaya. E.T. sadece parmağıyla dokunarak yaraları iyileştirme gücüne sahip. Hikayede çok sıradanmış gibi görünen bir sahnede Elliot'un kesik parmağını iyileştiriyor. Peki bunun İncil'deki spesifik karşılığı ne? Başkahinin adamları Hazreti İsa'yı tutuklamaya geldiğinde arbedede bir kölenin kulağı kopar ve Hazreti İsa dokunarak o kulağı iyileştirir. Yani kesik bir uzuv ve sadece dokunarak iyileştirme eylemi. Sizce de bu sıradan bir rastlantı olmak için fazla spesifik değil mi? Bölüm 4. Roma, ABD ve çarmıh. Hikayede işin rengini değiştiren bir diğer detay da karşıt güçlerin profili. Hem Hazreti İsa hem de E.T. otoritenin veya güçlülerin değil, zayıfların ve dışlanmışların yanında olmayı tercih etmişlerdir. Fakat her ikisi de kendi dönemlerinin en büyük otoriteleri tarafından büyük bir tehdit olarak görülüp köşeye sıkıştırılmış. Antik çağın en güçlü otoritesi olan Roma İmparatorluğu'yla modern dönemin en güçlü devleti olan Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu yapısal anlatıda tam anlamıyla birbirine paralel hale getirilmiş. Ve bana kalırsa alt metnin en netleştiği anlardan birine geldik. E.T.'nin yatakta ölümcül şekilde hasta yattığı sahne yapısal olarak doğrudan çarmıha gerilme anıyla paralellik taşıyor.
Karakter odada hasta yatarken mazlum bir şekilde Elliot'ın annesine bakıyor ve ona anne diyor. Ve biliyor musunuz? Elliot'ın annesinin adı Mary. Yani Meryem. Bu sahne Çarmıh'taki Hazreti İsa'nın annesi Meryem'e bakışının neredeyse birebir kopyası. Sırf bu isim seçimi bile kurulan analojiyi tam anlamıyla kilitliyor. Bölüm 5. Ölüm, fedakarlık ve diriliş. Şimdi buradaki mekanizmaya biraz yakından bakalım. E.T. ile Elliot arasında hisleri birbirine aktaran telepatik bir bağ var. E.T. hastalandığında bu duygusal bağ yüzünden Elliot da fiziksel olarak çöküyor. Peki E.T. ne yapıyor dersiniz? Sırf Elliot'u kurtarmak, onun hayatta kalmasını sağlamak için aralarındaki o bağı kendi isteğiyle koparıyor. Bakın bu en üst düzeyde bir özveri eylemi. Kendisi yavaş yavaş ölürken Elliot'un iyileşmesine olanak tanıyor. Tıpkı Hristiyan inancındaki gibi başkası yaşasın diye kendi hayatından vazgeçiyor. Elliot iyileşip de karakterin tabutu başında ağlarken çok manidar bir cümle kuruyor. Diyor ki, hayatım boyunca sana inanacağım. Fark ettiniz mi kelime seçimini? Seni hiç unutmayacağım ya da en iyi arkadaşımdın demiyor. Doğrudan dini bir adanmışlığı ifade eden bir sözcük kullanıyor. İnanmak. Bu replik hikayenin altındaki o Mesih figürü yapısını açıkça perçinliyor. Diriliş ve kaçış. Olan biten tam olarak şu. Elliot tabuta sarılırken bir ses duyuyor ve karakterin tekrar hayata döndüğüne, dirildiğine şahit oluyor. Yani ölüm, feda ediş ve diriliş döngüsü tam anlamıyla tamamlanmış oluyor. Hemen ardından da Elliot, abisi ve arkadaşlarının yani bir nevi inananlarının yardımıyla bu dirilen figürü uzmanların elinden kaçırıyor ve onu gökyüzüne götürecek olan gemisine ulaştırıyor. Veda anına geldiğimizde E.T. o parmağıyla Elliot'ın alnına dokunuyor ve o cümleyi söylüyor. Hep burada olacağım. Bu sözün Hz. İsa'nın dünyadan ayrılmadan hemen önce havarilerine verdiği her zaman sizin yanınızda olacağım sözüyle olan doğrudan bağ gözden kaçacak gibi değil. Ve son olarak bu teoriyi çivileyen o nihai kanıta bakalım. Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki meşhur Adem'in Yaratılışı eserindeki o tanrısal parmak temasını bir gözünüzün önüne getirin. Şimdi de E.T. filminin yıllardır bildiğimiz resmi afişini düşünün. E.T.'nin ve Elliot'ın parmağının tıpkı o ikonik tabloda olduğu gibi birbirine değmesi sadece hoş bir tasarım tesadüfü olabilir mi? Kesinlikle hayır. Bakın, bu afiş en başından beri parça parça anlattığımız o derin alt metni tek bir karede mühürlüyor. Karşımızdaki karakter sıradan bir dünya dışı varlık değil, dirilen, iyileştiren, kendini başkaları için feda eden tanrısal bir figür. Kısacası bu hikaye, insanlık tarihinin en eski anlatılarından birini bize bir uzaylı kılığında yeniden sunuyor. İşte E.T.'nin yıllardır saklanan o bilinmeyen yüzü, bir barakada bulunuşundan Meryem adındaki bir annenin önünde acı çekmesine, ölümü yenmesine ve o ikonik parmak dokunuşuna kadar tüm detayları adım adım gördünüz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce tüm bu anlattıklarımız büyük ve eğlenceli bir tesadüf mü yoksa sinema tarihinin bilinçli olarak kurgulanmış en büyük sırrı mı? Hemen aşağıya inin ve yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın, hepsini tek tek okuyacağım. Eğer bu tarz aklınızı başınızdan alacak derin sinema incelemelerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın.